Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu görmüş olduğunuz hurcun yapımını anlatmak istiyorum. Bakın ben bu şekilde daha önce yapmıştım. Bugün de size biraz farklı şekilde yapılışının püf noktalarını anlatmak istiyorum. Bakın tam sandık gibi hurç olarak da kullanabilirsiniz. Nişan bohçası olarak da götürebilirsiniz. Şurada fermuarı var bakın arkadaşlar. Bunu böyle açtığımda şöyle İki taraftan açtığımda içine işte istediğimiz her şeyi koyabiliriz. Evet, bu şekilde hurcumuzu nişan bohçası olarak ya da seccade hurcu olarak istediğiniz yerlerde kullanabilirsiniz. Kutu şeklinde bakın şöyle baktığınızda da çok güzel duruyor böyle sandık gibi. Böyle bu şekilde. Şimdi ben bunu çift kat olarak çalıştım. Bunu içinde bakın altında kaputene var. Üzerine de ben satenet olarak kullandığım bir kumaş var. Bununla kapladım. Çift kat olarak böyle yaptım. Hazırsanız başlayalım isterseniz. Şimdi şöyle bakın bu tarafı kaputene. Bunu ben kendim hazırladım. Üstüne de kumaş. İkisini üst üste koydum. İkisinin ön yüzleri. Bunun da ön yüzü burası. Bu şekilde hazırladım. Şimdi santimlerini vereyim size. Şöyle bir tane bütün parçamız var. Şu şekilde. Evet arkadaşlar 79 santime 79'a 54 santimlik bir kaputone parçasına ihtiyacınız var. Eğer benim gibi kaplayacaksanız satenle de kaplayacaksınız bunu. Kenarlarını overlock çekiyoruz. Daha sonra 2 adet şu şekilde yanlarına eklemek için, yan duvarlarını yapmak için 23 santime 28 santim 2 adet böyle bir kumaşımız var. Bunları hazırladım ben. Bunu overlock çektikten sonra şu şekilde önüne çeviriyorum ben bunu. Şu öne çevirdikten sonra burası ön yüzü. Bunun da ön yüzü şu şekilde. Kaputineler içinde kalacak. İlk baştan şuradan bakın. Şuradan iğneliyorum. Bu şekilde şu köşeye kadar gidiyorum. Şuralara böyle dikiyoruz arkadaşlar. Daha sonra bunu şu şekilde döndürerek buraya dikeceğiz. Sonra da buraya dikeceğiz. Dilerseniz ben size bunu makinede daha ayrıntılı bir göstereyim. Şimdi şu kısa parçamızın uzun kenarı burası. Burası da kısa kenarı. Şimdi ben bunu ikisini başından bu şekilde alıyorum. Buradan bir makine ayağı şu köşeye kadar gidiyorum. Şimdi köşeye gelince şu parçamı, üstteki parçayı şöyle elimle alttan düzeltip bunun üzerine dönüş yapıyorum. Bu şekilde bakın. Ve son köşeye kadar tekrar gidiyorum. Şimdi tekrar köşeye geldim. Tekrar şu şekilde bu köşesini alıp bunu da buraya götürüyorum. Bakın. Bunu da sonuna kadar dikmeyeceğim. Şu şekilde. Şurada biraz boşluk bırakıyorum. Şimdi burada bizim biraz bir fazlalığımız kaldı. Aynı ölçüde karşı tarafa şimdi buradan ölçeyim ben. Bakın 6,5 santim kadar. Şimdi bunu tam karşı köşesine gidiyorum. Şu karşı köşesinden buradan 6,5 santime bir işaret koyuyorum. Şuraya geliyor. Buradan diğer parçamı tekrar alıyorum. Şu şekilde kısa kenarını buraya getiriyorum. Bakın bunu buradan baştan tutuyorum. Biraz ilk baştan dikmiyorum. Biraz altından dikiyorum. Şu şekilde. Tekrar şunu köşeye kadar gidiyorum. Tekrar bunu alıyorum. Böyle dönüş yapıyorum. Şöyle buradan tam tutuyorum.
tekrar köşemize geldik ve şunu köşeyi alıp tekrar üstten dönüş yapıyorum. Burayı da sonuna kadar şöyle bakın, tam denk geldi. Sonuna kadar bu şekilde dikiyorum. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde tam bir köşelerimiz oluştu. Bakın şurası önüne geliyor. Diğer yan tarafları tam bir eşit. Şuraları dikmedim özellikle. Şimdi burada size bir tane ben gene satenet parçamdan aldım. Şu 3 etrafını, arka duvarı değil, şu 3 etrafını şu şekilde şöyle ölçüyorum bu parçamı. Bakın biraz da fazlalık verdim. 15 santimlik bir tane satenet parçası kestim. 15 santim kestikten sonra buradan 5 santimini kıvırarak ütü izi aldım. Bakın şu şekilde ütü izi aldım. Şimdi buna da fermuar takacağız. Bu fermuar takmasını göstereceğim size. Bunu tekrar makinede göstereyim size. Evet, şu 15 santimlik parçamızı 5 santim kıvırdım demiştim. Daha sonra da şöyle benim metrelik fermuarım var. Bu fermuarın ön yüzü burası. Bunu şu şekilde, bakın tam bu şekilde şuradan dikeceğim. Şu fazlalığı şu kıvırdığımız yere üst tarafa geliyor. Şuradan makineye fermuar ayağını taktım. Şuradan bakın tam bu şekilde bir dikiş atacağım buna. Sonuna kadar bu şekilde dikiyoruz. Evet, bu şekilde bu parçamızı sonuna kadar böyle dikiyoruz. Bakın arkadaşlar, şu şekilde ben sonuna kadar diktim. Şu kapak böyle üstte kalıyor. Şimdi bunu kaldırıyorum. Şöyle makineme getiriyorum. Şu üç kenarını, burcumuzun şu arka duvarını değil, buradan ben şöyle bir ince kıvırıyorum. Şu şekilde. Bu kıvırdığım yeri tam şöyle bunun kenarından, bakın şu şekilde şuradan yarım santim kadar içe alıyorum ve buradan baskı dikişi yaparak bu şekilde sonuna kadar dikeceğiz bunu. Üç kenarını bu şekilde fermuar dolaşıyoruz. Şuradan ben çift kat yaptığım için biraz zorluyor. Siz bunu tek kat olarak da yapabilirsiniz. Şunları da keseyim. Şuradan kıvıra kıvıra bu şekilde üç kenarını dolaşacağız bunu. Şuradan biraz daha yapayım. Şöyle oluyor bakın. Bu buradan bant olarak fermuarımız altta kalıyor şöyle. Bu şekilde sonuna kadar götürüyoruz. Evet arkadaşlar, bakın şu şekilde fermuarımızı diktik. Burada da bant şeklinde böyle oluştu. Bakın hurcumuz yavaş yavaş çıkmak üzere. Şimdi ben bunu bir adet bu taraftan, şimdi şuradan fermuarın başlığını metrelik olduğu için ben size bunu geçirmesini göstereceğim. Şimdi şu fermuarımızın başı şöyle ikiye açıyorum hafif ben bunu. Bakın fermuarın şuradan taktığımda ikisini bir arada biraz geçiriyorum. Şu şekilde. Daha sonra buradan sıkıca tutuyorum. Şu şekilde geçirdim. Bir tanesini buradan geçiriyoruz. Bir tanesini de diğer köşeden, şu köşeden geçireceğim. İki taraflı açılması için bu şekilde ayarlıyorum. Evet, bir tanesini buradan geçirdim. Bir diğerini de bakın şuradan karşıdan geçirdim burada. Bu çift taraflı açılıyor ve çok rahat oluyor, sandık gibi. Şimdi şu köşelere tam sonuna kadar gelmemiştik. Bu köşeleri tam sonuna kadar şu şekilde bakın. Şu pat gibi olan yerini şöyle aşağıya indirerekten şöyle yerde göstereyim bunu. Bakın. Şu şekilde patını şöyle geçiriyorum. Bu şekilde şuradan sonuna kadar dikiş atıyoruz.
Buraya kadar her iki tarafını tutturuyoruz. Evet arkadaşlar, ben bunu arkadaşım kızı için yapıyorum. Ben bu şekilde nervürlü çalıştım. Size bunu bir parça göstermek istiyorum. Bakın, üstüne nervür çektim. Altında gene kapitene var. Bunu kapak olarak kullanacağız. Şöyle bir kumaşımı ben, bakın şöyle 8 santim aralıklarla baklavayı hazırladım. Daha sonra bunu hazırladıktan sonra makinamın nervür ayarına çift iğne taktım. Nervür ayarına getirdim. Bunu makinemin ayarı 140'a 2.6. Bu şekilde 4 numaraya bastım benim zikzak ayarıma. Sonra bunu bu şekilde, bakın bu çizgi yerlerinden, baklavalardan şu şekilde böyle bütün bu çizgi yerlerinden şu şekilde ben bunu makineye çekeceğim. Eğer sizler de benim gibi yapmak isterseniz böyle yapabilirsiniz. Eğer dantel koymak isterseniz üzerine dantelde çalışabilirsiniz. Daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapacağım şimdi. Böyle zikzak nervür çekiyorum. Şu şekilde bakın. Arkadaşlar, bu şekilde iskeletimiz oluşuyor. Şimdi üst kapağı için şuna biraz paylı olarak söyleyeyim size. Bakın şurada tam 54,5. Yani bunun esas ölçüsü 54 santimlik. 54'e yan parçasına söyleyeyim, 54'e şurası da bakın 26 27, 54'e 27 üst kapak parçamız olacak. Öyle bir tane parçayı çalışıyoruz. Ben böyle nervürü gösterdim size. Bu şekilde nervürlü yapacağım. Bu nervürlü kumaşımı altına kapütöneye koyuyorum. Bunu da bunun üzerine yerleştiriyorum. 54'e 27. Şu şekilde ikisini beraber kenarlarından dikip overlock çekip hazırlıyorum. Şu şekilde bakın. Bunu da şimdi üzerine kapak olarak ekleme yapacağız. Şimdi şu ön yüzümüz bizim. Bunu ters çevirelim. Şu şekilde. Bunu ters çevirdikten sonra bakın. Şöyle şurası arkası oluyor. Şöyle. Bunu komple etrafından şu şekilde iğneleyeceğim. Buradan şöyle dönerekten bütün etrafını bu şekilde makinede dikeceğiz. Şöyle köşeleri, tam köşeleri denk getiriyorum. Şuradan bir iğneleyeyim. Tam şu köşelere getiriyorum. Bu şekilde. Buradan komple 4 köşesini şu şekilde iğneleyip dönüp makinede dikip geliyorum ben bunu. Evet, şu şekilde 4 kenarından bu şekilde diktim. Şimdi şuradan açıyorum fermuarımı. Bakın şu şekilde bunu ters çevirdiğimizde şu köşelerden güzelce düzelttiğimizde şöyle oldu. Köşeleri de tam çıkartalım. Şuraları da çıkartalım. Şimdi şu üst kapağımız, bakın şu altını da çevireyim ben. Şu şekilde. Bunu kapattığımızda bir tanesi buradan ortaya geliyor. Diğer taraftaki de buradan ortaya geliyor. Şöyle çift taraflı açılıyor bakın arkadaşlar. Bu kafalarını, fermuar kafalarını ikisini de birine bir taraftan birine diğer taraftan geçirdiğinizde şöyle hurcumuz meydana çıktı. Bakın çok güzel oldu. Bunun üzerine buraya inci dikebilirsiniz. Üzerine taşlar yapıştırabilirsiniz. Şu şekilde ben bunu havlu hurcu olarak yaptım. Bu verdiğim ölçüler havlu hurcu için. Siz daha farklı da yapabilirsiniz büyüklüklerini. Şuralardan makinede buralara çima dikiş atacağım arkadaşlar. O zaman daha net düzgün duruyor. Tam şuralardan milim milim buradan bu başlarından bütün etrafına şu şekilde çima dikişi yaptığımızda bakın düzgün duracak. Ve bunu altlarda da yapacağız aynı işlemi.
şu köşelerde, şuralardan hafif bir ütü yaptıktan sonra buralardan milim dikişlerini atacağız. Evet arkadaşlar, bakın şöyle baskı dikişlerini attım. Şimdi içi dolduğunda daha güzel bir görüntü sağlayacak. Bakın şu şekilde bütün kenarlarından, şuralardan baskı dikişini yaptım. Bu şekilde bitti. Bakın çok güzel oldu. Şuradan açtığımızda içi temiz, kaputene, dışı satenli. Ben çift kat olarak çalıştım. Sizler tek kat olarak da yapabilirsiniz. Buralardan püsküller takabilirsiniz. Şu kenarların, fermuarların olduğu yerden. Üzerine dantel inci koyabilirsiniz. Ve bitmişi bizim havlu hurcumuzun şu şekilde 27 santime şöyle 52 santim oldu. Ve yüksekliği de bakın şöyle 24 santimde yüksekliği var. Bayağı bir havlu alır bu. Bunu dediğim gibi borç olarak her türlü farklı ölçülerde de sizler çalışabilirsiniz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum, beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşça kalın.